Bankacılık sektörü çiftçiye nasıl destek veriyor? Ve burada fintech neden önemli bir rol oynuyor? Özellikle sizin yapmış olduğunuz çalışmalarda. Ve ilgi nasıl? Teker teker aslında bakalım. Öncelikle bizim yaptığımız çalışmaların odak noktası değer zincirinin finansmanı. Biz tarım ekonomisini dijitalleşmek üzere faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Yani tarım dijitalleşmesiyle tarım ekonomisini dijitalleştirmesini orada ayırmak isterim. Domatesin o içine giren katkı maddeleri, daha kaliteli domatesi yetiştirmek için belki duyduğunuz işte dronlar, robotların toplama yapması, uydu destekle falan, otomatik sulama sistemleri. Bunlar tarım üretiminin dijital araçlarıdır. Bunlar bizim konumuz dışı. Bizim ödeme sistemi. Evet, odaklandığımız nokta finansal teknoloji. Yani o zincirin basamakları arasında finansal mühendisliğin baktığı yerlerde ne doğru gitmiyor ki? Bu kadar değer üreten tarım aslında aktörlerine teker teker baktığımızda bir sürü de borçlu çiftçi, bir sürü yürümeyen iş modeli ve ne yazık ki heba olan fazla üretip de üretimini satamayan görüyoruz o patatesleri depolarda ne kadar zaman beklediğini, soğan diyoruz haberlere düşüyor. Ondan sonra da insan diyor bu kadar aç insan varken yazık değil mi? Doğrudur, bir şeyler yanlış gidiyor ki sürekli bunları duyuyoruz. Yani ürünü tarlada kalan çiftçiyi duyuyoruz, ihraç edemeyen üreticiyi duyuyoruz. İstediği fiyatı yakalayamadığı için ben bunu hiç üretmeyeyim daha iyi diyen üreticileri duyuyoruz. Bir şeyler yanlış gidiyor. Bu yanlışlığın tabii tek bir tarafı ya da tek bir sorumlusu yok. Geleneksel bankacılık tabii ki kurulduğu kendi iç dinamikleriyle buradaki aktörlerin finans ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyor. Fakat geleneksel bankacılığın kendine özgü bazı kronik problemleri var. Örneğin bir çiftçi olarak bir şubenin kapısından girdiğinizde siz bir birey olarak o şubedeki karar vericiyle baş başasınız. Sizin ticaretiniz değil, sahip olduklarınız, neyi teminat gösterebildiğiniz, daha önceki borçluluk durumlarında ne kadar iyi ödeme yaptıklarınız önemli oluyor. Evet. Halbuki belki çok katma değerli bir ürününüz var. Bir üste çıktığımızda üretici de ürünü alırken tesis yatırımı yapacağında yine aynı bariyerlerle karşılaşıyor. Geleneksel bankacılığın kapısından girdiğinizde eğer bir tesis yatırımı yapacaksanız peki size istediğiniz kredi verelim ama siz karşılığında ne veriyorsunuz? Teminat mı gösteriyorsunuz? Kişisel varlıklarınızı masaya koyuyorsunuz. İş modeliniz finans almanıza yeterli olmuyor. İşte bu yanlışlık. İşte bunu çözmek için perakende bankacılıktan ya da Challenger Bank, Neobanking kavramlarında yakın zamanlarda çok duymaya alışık olduğumuz son kullanıcı bankacılığı için aslında çok aşina olan fakat kurumsal ve tarım bankacılığında yeni olan finansal teknoloji kavramlarını sahaya indirmemiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek o değer zincirinin değerini oradan çıkarmak mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. Biz pilot yapıyoruz şu an. O ne demek? Batı Ege'de bir deneme alanında İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli bölgelerinde sözleşmeli üretim yapan bazı firmalarla çeşitli ön anlaşmalar yaptık. Ve onların kaynak yönetim, nakit yönetim sistemlerini dijitalleştirerek işe başladık. Yani bu firmalar ki belki yüzlerce belki binlerce çiftçiyle çalışıyorlar. Bu çiftçilere üretim sezonunun başında hem destekler veriyorlar, girdi sağlıyorlar. Üretim sezonu boyunca ziraat mühendisiyle beraber geri geliyor, sahayı denetliyorlar ve eğer hedeflenen kaliteye ulaşılmışsa da o ürünü söz verdikleri şekilde satın alıyorlar. Bunun kendisi zaten sözleşmeli tarımdır. İlk müşterilerimiz diyelim tırnak içerisinde, biz o müşteri demekten imtina ediyorum çünkü beraber çalışıyoruz, iş ortaklarımız. Sahada dertlerini doğrudan dinleyip aslında ilk indiğimizde biz önümüzde daha bir uzun yolculuk varsayıyorduk. Fakat daha sahaya geldiğimizin birinci günü yani sözleşmeli üretim yapan bir firmaya sizin hangi problemlerinizi çözebiliriz? Bizim iddiamız bu yönde. Geleneksel bankacılıkta sorunlar var. Değer zincirinin yeterince öne çıkmadığını düşünüyoruz. Siz ne dersiniz dediğimizde hemen gelin başlayın dediler. Çünkü önerdiğimiz şey aslında tarımın sürdürülebilirliği için çok önemli bir kavram. Yani konu biz kamu algısı olarak tarım dediğimizde gözümüz önüne bir çiftçi geliyor. Onun bir arazisi var, üretim yapıyor, bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi var. Zorluklar yaşıyor, kredi alıyor, almıyor ya da kamu bankalarıyla arası iyi. Fakat zincirin öbür aktörleri en az bu kadar önemli. Evet. O ekinin sahadan toplanması, onun lojistiği, onu depolayan, doğru koşullarda depolayan ve işleyen bu sözleşme üretim yaptıran firma, onun çalıştığı fabrika, bunun ihraç kanalları, ihracın fiyat endeksi, alıcıların yani arz ve talep dengesi, bunların hepsi çok hassas bir ekosistem yaratıyor. Konu sadece arz ve talep dengesine de mi karışıyorsunuz demek olmaz ama onunla da mı ilgileniyorsunuz? Çünkü neden? Biraz önce patates soğan örneğini verdik. Planlama çok önemli. Yani yılın başında fiyatları sabitlersek yılın sonunda kim bilir neler değişecek ülkemizde, biz nasıl para kazanalım?
İş böyle değil tabii ki. Bütün ticari sözleşmelerde olduğu gibi bu sözleşmenin yarattığı bir esneklik, bir kalite sözü, bir fiyat aralığı ve onun bir dağılımı var, bir planlaması var. Eğer doğru bilgi havuzuna sahip olsaydık, yani merkezi bir yerde örneğin herkesin ne ektiğini görüyor olsaydık ve biz çiftçi olarak önümüzdeki sene ürünlerin fiyatları konusunda tahminlemeye sahip olsaydık, hatta mümkünse işte hava durumu gibi diğer etkenler, yardımcı bilgiler birleştirebilseydik, bunu almakla belli bir kaliteyi yakalarsak, alma sözü veren olası alıcıları görseydik, yani sözleşmemiz mutlaka bizi birine köle gibi bağlamak zorunda değil. Bunu görebilseydik o zaman güvenle tarım yapabilirdik ve o zaman işte patates tarlada kalmazdı. Ürün fazlalığını konuşmayacaktık diyorsunuz. Evet, enginar ekmiş olurduk ve onu güzel güzel ihraç etmiş olurduk. Ama alanında değerli kullanırdık. Evet. Anladım. Bu aslında sözleşme tarımla ilgili belki altını çizmemiz gereken, düzeltmemiz gereken bir ön yargı. Biz ne sağlıyoruz? Biz aslında finansal teknolojileri her bir aktörün anladığı biçimde onun cebine koyuyoruz. Yani çiftçi için bir elektronik ödeme çözümü, bir cüzdan çözümü gibi davranıyoruz. Üretim planlama ihtiyacı olan, sözleşme üretim yapan firma için bir kaynak nakit yönetimi, sözleşme yönetim platformuyuz. Onun bir üstündeki satıcı için elektronik ve dijital satış kanalları eksiğini gidermeye çalışıyoruz. Son noktada da ihracat noktasında akredite ödeme kanallarını yarattığı o altına imza atılmış değeri finansa götürebilmek için. Yani bütün bu zincirin oluşturduğu o değerin kendisini alternatif finansal enstrümanlara açabilmek veya alternatif finans oyuncularını açabilmek için dijitalleştiriyoruz ve birleştiriyoruz. Bankacılık terimiyle konsolide ediyoruz ki satılabilsin. Biz bir finans kuruluşu değiliz. Evet, o çok önemli. O algıyı öncelikle anlatmak lazım. Yani banka gibi kredi vermiyoruz veya bir finans masaya koymuyoruz. Bu önemli ki zaten yasal yapımız da buna el vermiyor. Evet. Biz bir finansal teknoloji girişimiz. Neyi sağlıyoruz? Bu sözleşmenin içerisinde bir değer var. Yani üretici örneğin domates ekeceğim dediğinde ve bunu alacak bir firma bulduğunda ikisi arasında bir anlaşma oluyor. Günün sonunda deniyor ki 3 ay sonra getirir 10 ton domatesi ben şu fiyattan. Eğer A kalite ise bu fiyattan. Hatta onun da üstüne çıkarsan şu fiyattan satın alacağım. Yani masaya konan bir söz var. Bu sözün bir değer karşılığı var. İşte bunu eğer dijital olarak ortaya koyabilirseniz o zaman ister banka, geleneksel bankalar da belki neobank olmak isterlerse bu konuya dahil olabilirler. Veya finansal teknoloji girişimlerinden finans sağlamaya yetkisi olanlar, global yatırımcılar, özel yatırımcılar veya seküritize edilmiş başka bütün diğer enstrümanlarda olduğu gibi bu konuda uzmanların görüş vermesi gerekir. Bono yoluyla ihraç veya bu sıralar çok sık duyuyoruz kripto paralar. Evet. Her ne kadar regülasyonda karşılığı olmasa da belki bir gün olursa diye şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Masaya nitelikli finansmanı kim koyarsa koysun. Biz onu alıp çiftçinin cebine doğru şekilde koyan kanalız. Onu dijitalleştiriyoruz bu değeri. O sözleşmeleri görülür, anlaşılır hale getiriyoruz ki bir varlığa dönüşebilsinler. Bu varlık ihraç edilebilir duruma geldikten sonra zaten o günden itibaren bankacılık oyunu başlıyor. Biz oraya kadar olan yerde faaliyet gösteriyoruz. O yüzden çiftçiye para vermiyoruz. Ama şunu diyoruz. Daha ucuza para bulmanı sağlayabiliriz. Daha nitelikli finansman bulmanı sağlayabiliriz. Parayı aldığında ne yapıyorsun? Girdi alıyorsun. Peki sana doğrudan girdi desteği vermek isteyen üreticiyle seni buluştursam. Böylece ona para borçlanmamış olsan, sözleşme borçlanmış olsan daha iyi olmaz mı? Aslında finansa olan ihtiyacı da niteliğini değiştiriyoruz. Paranın yerine sözleşme geliyor. Doğru çünkü şöyle ama o da düşünün. bir kağıt birimi. O da bir sorumluluk, o da bir stres. Elbette ama anladığınız bir stres. Evet. Yönetebileceğiniz bir risk. Çünkü örneğin faiz artışı sizin elinizde olan bir şey değil. Evet. Ama arazinizdeki domatesin ne zaman çıkacağı sizin kontrolünüzde. İlacınızı doğru zamanda yaparsanız, sulamanıza dikkat ederseniz, başınıza bir felaket gelmezse ki sigortalıdır zaten mücbir sebepler. O zaman tuttuğunuz sözü yerinize getirdiğiniz sürece paranız gelecek demektir. İşte bu kavram araya geleneksel bankacılık diyelim hani çok da kötülemeyelim ama mekanizması buna uygun olmayan bir finansör girdiğinde oyunun kuralı değişiyor. Bir fintech girişimi olarak sahaya uyguladığımız dijital platform henüz bugüne kadar sahada görmediğimiz yatırım bankacılarını dahi tarımda finansör aktör yapabilir. Çünkü yatırım bankacılığı çok daha eğer halka açık bir sözleşmeli üretim yapan firma olsaydınız bir yatırım bankasının ilgisini çekerdiniz. Ama oraya kadar gelmediyseniz bir KOBİ bankacılığı sınırındasınızdır ya da bireysel olarak gidersiniz kredi kullanırsınız. Bu aradaki boşluğu da dolduruyoruz. Çünkü dijital bir varlık haline getirilmiş biçimiyle tarımsal değer zincirinin sözleşmelerinin toplamı aslında önemli bir endüstriyel yatırımdır. Ki tarım dünyanın en büyük endüstrisidir.
çok ciddi bir kaldıraçı vardır. Burada yapacağınız her ufak düzeltme aslında ülke nezdinde ciddi bir kalkınma olarak geri dönecek. O nedenle yaptığımız şey aslında hiç kimseyi dışarı itmiyor. Alternatif finans kaynaklarını da masaya çağırıyor. Yani biz alternatif masaya koyalım. Yani alternatif finans kaynakları derken yabancı yatırımcılar, yabancı şirketler de buna dahil mi? Şöyle, Türkiye bir ihracat zengini, tarımdaki özellikle yüksek kaldıraçlı ürünlere baktığımızda. Bunlar Batı Ege'ye yığılmış durumdalar. Ama fındık örneğin çok bilinen örneklerdendir. Fındık satın alan düzenli bir, güçlü bir yatırımcımız olduğunu hayal edelim. Bu doğrudan neden üretimin kendisine finanse edemiyor? Son noktada satın alarak yapıyor, evet. Ama aşağı doğru zincirin de problemleri var. Eğer ona doğru kanalı gösterirsek o yatırımcının kaynakları da Türkiye'ye gelecek ve belki de doğrudan önce fındık çiftçisinin, ondan sonra fındığa girdi sağlayanın, sonra onu arada işleyenin, onun lojistiğini yapanın, onun katma değerini denetleyenin, soğuk hava deposunu, belki hepsini finanse edebilecek. Yani son noktada sadece ürün alıp çıkmayacak. İşte bu örneği masaya getirdiğimiz avantajlardan bir tanesi. Buna benzer bankacılığın da başka yaklaşımları var. Günün sonunda üreticiler kendi anladıkları türden riskleri almakla yükümlüler ve onu öyle başardıkları zaman, okuryazarlıkları arttığı zaman başarıyorlar. Belki onlar katılım bankacılığı finansman araçlarını tercih edecekler. Belki onlar özel şirketlerin yatırım havuzlarından gelecek bir kaynağı tercih edecekler. Evet, olabilir. Şimdi bu özgürlüğü de vermeliyiz. Yani çok büyük, çok önemli şirketler de var. Öyle ve büyüme destekleri açıklıyorlar, girdi destekleri açıklıyorlar. Bunlar tabii haberlerde duyuluyor. Ama üreticinin derdi çok değişmiyor. O kime satıyorsa Doğru. geçen yıl aynı adama satmaya çalışıyor. Ya da hangi hale gidiyorsa halen orada. Yani onun dertlerine temas etmesi için arada bir boşluk var. İşte bunu dijital teknolojiler çözer. Bunu söyleyip Hollanda bunun örneği mi? Hollanda dünyada dijital tarımın başkentidir diye söylenebilir. Bizim şirket kuruluş merkezimiz orasıdır. Türk asıllı bir kurucu olduğum aşikar. Ancak global bir üründen bahsettiğimiz için bugünden gelişmekte olan bütün ülkelere ihraç edilebilecek bir teknoloji geliştirdiğimiz için o merkezimizi de Hollanda'ya koyduk ki bu Orta Afrika'yı da, Güney Amerika'yı da, Güney Asya'ya da uygulanabilecek bir şey. Nerede çiftçinin finansa erişimi zor ise, nerede çalışma sermayesi düşüklüğü yaşıyor ise, fakat ürettiği ürünün kıymeti yüksekse bu sistem oraya götürülebilecek. Yani değer zincirini finanse etmek bir kalkınma politikasıdır. Şöyle bir ekstrem örnek vereyim. Kakao işçileri arasında hayatında hiç çikolata yememiş olan insanlar var.